Yemek adasına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim tencere kebabı nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Ramazan sofralarınıza yakışacak şahane bir akşam yemeği olarak düşünebilirsiniz. Daha önce tarifini vermiştim. O tarifte patlıcanları yağda kızartarak vermiştim ama bugün daha sağlıklı bir şekilde tencere kebabı nasıl yapılır? Onun yapımını göreceğiz. Dilerseniz bu lezzetli lokum gibi patlıcan yemeğini nasıl yapmışım hep beraber yapımını görelim. Öncelikle tencereme yeteri miktarda zeytinyağı ekliyorum. İyice ısındıktan sonra üzerine 700 gram kadar yağsız dana kuşbaşı et ekleyerek soteliyorum. Kemikli et veya daha büyük parça et de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde küçük kuşbaşı et kullanıyorum ki her kaşıkta et gelsin ağzımıza. Evet, etler hafif suyunu bırakıyor, görüyorsunuz. Ben bu esnada hiç su kullanmıyorum. Hemen tenceremin kapağını kapatıyorum. Düdüklü tencere kullanıyorum, en küçük boyunu. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Sadece 10 dakika pişirmem yeterlidir. Şimdi 1 kilogram patlıcan kullanıyorum bu tarifimde. 1 kilogram patlıcan hepsini de kullanıyorum. Yemeğimiz bereketli olsun. Çünkü gerçekten çok lezzetli bir yemek tarifi. Öncelikle tuzlu su hazırladım. Bu şekilde patlıcanları 1 santim kalınlığında kestikten sonra tuzlu suda bekleteceğim. Bir 10 dakika bekletmem yeterli. Çünkü çekirdeksiz patlıcan kullanıyorum. Çok fazla da acı değil patlıcanlar. Bu yemek Diyarbakır mutfağından bir yemektir. Daha önce tarifini vermiştim. O tarifte patlıcanları yağda kızartarak vermiştim. Ama bugün daha farklı bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Evet, etler kaynamaya başladı. Ben ocağın altını kısık ateşe aldım. Sadece 10 dakika kaynatmam yeterlidir. Çünkü susuz hemen yanabilir. Bu şekilde patlıcanların suyunu sıkarak yağlamış olduğum fırın tepsisine diziyorum. Ama isterseniz yağda da kızartabilirsiniz. Bol yağda kızartırsanız yağ çekmez. Ama bu şekilde çok daha sağlıklı, lezzetinde de hiçbir değişiklik olmuyor. Üzerine yine çok az zeytinyağı, biraz da tuz serpiyorum. Bu şekilde elimle harmanlıyorum. Bütün yağlar her tarafına bulaşsın patlıcanların. Fırınımı da açtım. 180 derecede ısınıyor. Patlıcanları fırına sürdüm. Yumuşayana kadar pişireceğim. Ben 3-4 adet küçük acı sivri biber kullanıyorum. İstediğiniz yeşil biberi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben acı biber kullanmayı tercih ettim. Çünkü çok daha lezzetli oluyor ama sadece Charleston biber de kullanabilirsiniz veya evde dolmalık biber varsa onu da doğrayabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu şekilde yemeklik doğrayalım arkadaşlar. Ne çok küçük olsun ne de çok büyük olsun. Bu şekilde normal. Evet, 2 tane de Charleston biber kullanacağım. Onun da çekirdeklerini çıkardım. Zaten önceden de yıkanmıştı. Gösterdiğim şekilde yemeklik doğruyorum. 4 adet domates kullanacağım bu tarifimde. Domatesler de yıkandı. Böyle küçük bir el rondosundan da geçirebilirsiniz domatesleri veya küçük küçük elinizde doğrayabilirsiniz. Toplamda 4 adet orta boy domates doğrandı, hazırlandı arkadaşlar. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Patlıcanlarımız da pişmeye devam ediyor. Etimize bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar, bakınız suyunu çekmiş ve pamuk gibi olmuş. 10 dakika pişirme süresi yeterlidir demek ki. Bakınız hiç su kalmamış ve etler görüyorsunuz artık, ne diyeyim, pamuk gibi. Şimdi farklı bir tencereye, daha geniş bir tencerede pişirmem gerekecek. Yeteri miktarda zeytinyağı ve pişirmiş olduğum etleri alıyorum bu geniş tencerenin içine.
Evet, biraz da burada etimizi sotelememiz gerekecek. Üzerine 1 yemek kaşığı domates biber salçası karışık, onu ekliyorum. Salçamızın çok güzel kızarması gerekiyor. Burası çok önemli. Salçamız iyice kızardığı zaman yemeğimizin hem rengi çok güzel olacaktır hem de lezzetinde daha farklı olacaktır. Bu şekilde güzelce karıştırıyoruz. Salçamızın kızarmasını bekleyelim. Salçalar kızardıktan sonra üzerine hazırlamış olduğumuz biberleri alalım. Beraber şöyle 2 dakika kadar çevirelim. Biberlerimizin de rengi çok fazla solmasın. Şimdi üzerine domatesleri alalım. Beraber bir 5 dakika kadar bu şekilde pişsin. Birbiriyle özleşsin. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız da pişti. Mis gibi de kokmaya başladı. İnanın. Bu şekilde daha sağlıklı, daha lezzetli, daha hafif. %95'i pişmiş. Biraz da yemekle beraber pişecek. Tam kıvamında olacaktır o zaman. Evet arkadaşlar, yemeğimiz de güzelce sosu hazırlandı. Şimdi hepsini bir tarafta toplayalım. Patlıcanlar altta kalsın. Sosu üzerinde olacak şekilde ayarlayalım. Şimdi şu anda patlıcanlar da çok sıcak. Elim yanıyor ama evet arkadaşlar, patlıcanları hepsini diğer kenara aldım. Şimdi bu şekilde sosu patlıcanların üzerine alalım. Patlıcanlar altta kalsın. Yalnız dikkat etmelisiniz. Patlıcanlar çok iyi piştiği için eğer böyle rastgele karıştırırsanız patlıcanlar dağılır. Çok kötü bir görüntü olur. O yüzden çok dikkatli olalım. Böyle alttan dikkatli bir şekilde yerleştirelim. Evet arkadaşlar. Toplamda 3 su bardağı kaynar su kullanıyorum. 2 bardağını şimdi ekledim. Şimdi üzerine yeteri miktarda tuz. 1 tatlı kaşığı kadar kullandım. Biraz karabiber. Biraz kırmızı toz biber. Pul biber kalmamıştı evde. Biraz isot kullandım. Tamamdır artık arkadaşlar. Şu anda bile mis gibi kokuyor. İnanın, gerçekten çok sağlıklı bir yaz yemeği. Zaten patlıcanın kendisi hangi yemeğe girse lezzet katar. Tekrar 3. bardağı da ekledim. Bardak ölçüm 200 milimlik. Sakın suyun soğuk olmamasına dikkat edelim arkadaşlar. Eğer soğuk su dökerseniz etler sertleşir ve yemeğinizin tadı kötü olur. Kaynar su dökelim üzerine arkadaşlar. Ve çok da fazla sulu olmasın. Bu yemeğin adı tencere kebabıdır. Adı üzerinde kebap, çok fazla sulu bir yemek değildir. 3 su bardağı yeterlidir. Şimdi ağır ateşte ağır pişmesini bekleyeceğiz. Arada bir bakıyorum. Hayır, pişmemiş. Renginden belli. Tekrar kapağını kapatacağım. Ağır ateşte zaten renginden belli olur. Suyunun renginden belli olur. Pişip pişmediği. O şekilde ağır ateşte karıştırmadan arkadaşlar. Bakınız, dikkatli karıştırıyorum ben. Kapağını kapatacağım. Pişireceğiz arkadaşlar. Evet, pişti artık yemeğim. Görüyorsunuz. Kıvamı bu şekilde olacak. Rengi bu şekilde olacak. Gerçekten muhteşem bir lezzet. Patlıcanı da bol kullandım. 1 kilogramın hepsini kullandım. Çünkü gerçekten lezzetli. Kalabalık aileler için de güzel bir seçenek olabilir. Mutlaka tarifimi denemenizi öneririm. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar, Diyarbakır mutfağından güzel bir yemek tarifi verdim. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.